Evet sevgili YouTube severlerim. Bugün de size çok farklı bir ağaç türü göstereceğim. Daha doğrusu aslında sarmaşık ama ismi ağaç olarak anılıyor. Bamya ağacı. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz bamya ağacının kendisi, bakın şu gördüğünüz şu kadarlık kalınla ne kadar yükseldiğini göstereceğim. Çok güzel bir çiçeği var. Kokusu da harika. Ürünleri de, meyvesini de göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle bakın. Ağaca sararak dolandı arkadaşlar. Bu gördüğünüz ağaç da taflan ağacıydı. Şöyle dolandı. Bakın oradan dolanarak, bakın arkadaşlar, şuradan erik ağacımıza geçti. Erik ağacından ta tepesine kadar ulaştı arkadaşlar. Ağaçtaki meyvesini şurada da göstereyim. Bunu da tohum olarak bıraktım. İsteyenlere göndereceğim arkadaşlar. Şöyle netleştireyim de görün. Buna ağaç bamyası diyorlar arkadaşlar. Orada 3 tane, şurada şöyle göstereyim. Şurada bir tane, şurada ikincisi, şurada da üçüncüsü olmak üzere 3 tane var. Hatta üstünde yine var 4 tane. Bunları tohumluk olarak bıraktım arkadaşlar. Şöyle gene sardı. Diğer açıdan göstereyim de belki daha net çeker. Evet. Şöyle göstereyim. Sallantıları şey yapıyor. Taflanlar da arkadaşlar açmış durumda. Şimdi meyvesini göstereceğim. Arabaya aldım meyvesini. Arabada göstereyim size meyvesini. Daha yakından göstereyim. Arkadaşlar kızartılarak yeniyor. Ürünün tadı kabak tadında arkadaşlar. Aşırı şekilde de bir sütü var. Şu görmüş olduğunuzda sarmaşıkları aslında şu duvara sardırmam gerekiyor. Çok güzel çiçeği de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun boylamasına giden bir ürün bu şekliyle. Şu gördüğünüz kalınlıkta, şu incecik bir kalınlıkta olmasına rağmen. Evet, burada bir durdu. Evet, bu da şuradaki görmüş olduğunuz süt de arkadaşlar kendisinden damlıyor. Bunun lekesi de çıkmıyor. Ona dikkat edin eğer büyütürseniz. 2 sene içerisinde arkadaşlar ürün vermeye başlıyor. 2 sene sonra bu hale geldi ve ürününü verdi. Onu Evet arkadaşlar, işte ağaç bamyası ürünleri bu şekilde olgunlaşıyor. Olgunlaştığında daha ziyade şöyle biraz daha sarı rengine dönüyor. İçerisindeki tohumları siyah ve uçucu halde bir kıvamı geliyor. Bu yeşil haliyle yeniyor arkadaşlar. Şimdi bunu kesip biçip onu da göstereceğim sizlere. Onu da evde tarif ederim artık. Evet arkadaşlar, bamyamızı evimize getirdik. Sütünü de göstereyim tekrardan. Bol miktarda sütü akıyor arkadaşlar. Şimdi bu iki bamyamızı keseceğiz. Küçük bir şekilde dilimleyeceğiz. Ortasındaki çekirdeklerini alacağız. Çekirdekleri acı oluyor arkadaşlar. Onun üzerine kızartıp yiyerek tadını da sizinle paylaşmış olacağım. Şimdi ben burada bir durdurayım. Şunları bir yıkayayım. Şöyle ince ince bir doğrayayım arkadaşlar. Ondan sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar, ikiye kestim. Arkadaşlar çekirdekleri biraz olgunlaşmaya durmuş. Gördüğünüz gibi siyah çekirdekleri mevcut. Benden çekirdeklerini isteyen olursa bu çekirdeklerini de arkadaşlara yollayacağım. Bunlar daha sonra böyle iplimsi yapıya geliyorlar arkadaşlar. Uçarak etrafa yayılıyorlar arkadaşlar. Tohumları da bu şekilde. Tam olgunlaşmış tohumu bu. Bu da tamamen olgunlaşmamış ama artık bu çekirdekler de olgun bir çekirdek belli. Arkadaşlar halinde. Evet. Arkadaşlar şimdi ben bunu ince ince doğrayacağım. Bu çekirdeklerini de alacağım. İsteyenlere de göndereceğim arkadaşlar. Ben şimdi burada bir durdurayım. Evet arkadaşlar, çekirdeklerini ayırdım. Taliplisi olanlar varsa onlara göndermek üzere. Bakın arkadaşlar, şöyle tüysü gibi bir yapıda bunun ucuna bağlanarak uçarak bir başka yerlere giderek orada çoğalmasına vesile oluyor. Tohum olgunlaştığında tamamen. Tabii ki bunun kabı büyük ihtimalle açılıyor ve içinden uçmasına vesile olan bu kanat vazifesini görerek
tohumları etrafa yayılmış oluyor arkadaşlar. Ağaçların o yüzden dolayı en tepe kısmında yer alıyordu ağaç bamyaları ki uçmasını, tohumunu etrafına daha fazla uzaklara uçarak yayılabilmeyi sağlamak için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kestiğimiz bamyalar ince ince kestik. Kızgın ateşin yağının az bir şeyde kızmasını bekliyorum. Az bir şeyde tuz kattım. Ondan sonra kızartıp bakacağız tadına. Evet. Ağaç bamyalarımızı tavamızın aldığı kadarıyla atıyoruz içerisine. Arkadaşlar. Bakalım nasıl bir lezzet olacak. Şimdiden kokusu güzel. Zannedersem iki postada pişirebileceğiz. Evet. Bunu yumurtalı yapanlar da var arkadaşlar. Artık biberli, karabiberli, sarımsaklı o şekilde de yapılabiliyor. Şimdi biz sadece sade yapıyoruz ki tadına bir varalım diye. Evet arkadaşlar, pişen bamyalarımızın alt üst çeviriyoruz. Görüntüden de piştiği de ortada arkadaşlar. Birazdan tadına bakarız. Diğerlerini de pişireyim. Evet arkadaşlar, sonuçta kızarttık. Yanına da yoğurt koyduk. Köy yoğurdu tabii ki. Üzerine karabiber, biraz da kırmızı biber ve nane ekledim arkadaşlar. Ve tadına sizin adınıza bakıyorum. Devamına da benim adım olmuş olacak. Şöyle de süreyim. Bol kepçe. Arkadaşlar harika. Kabak tadında. Evet, kabak tadında. Kabak kızartması tadında arkadaşlar. Biz Ordulular olarak kabağı da severiz zaten. Benim damak tadıma gayet mükemmel. Güzel bir tat geldi. Ben bunu yemeye devam edeyim. Sizinle de başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.